22 Mayıs 1453, kuşatmanın 47. gecesi. Konstantinopolis'in üzerinde ay, savunucuların gözleri önünde karardı. Surlarda 1000 yıllık bir kehanet fısıldanıyordu. Şehir, ay küçülürken düşecekti. 7 gün sonra 1100 yıllık Roma İmparatorluğu tarihe karıştı. Ve bunu yapan 21 yaşında bir gençti. İşte fethihin kitaplarda anlatılmayan hikayesi. Genç padişah tahta ikinci kez çıktığında tek bir saplantısı vardı. Geceleri uyuyamıyor, elinde kağıt, mum ışığında surların planlarını kendi elleriyle çiziyordu. 1452 yazında Boğaz'ın en dar noktasına sadece 4 ayda bir kale dikti. Boğaz Kesen. Artık Karadeniz'den şehre tek bir buğday kaynası bile giremeyecekti. Ve bir gün kapısına Macar bir top ustası geldi. Urban. Aynı topu önce Bizans İmparatorluğu'na teklif etmişti. Ama Konstantin'in hazinesi boştu. Mehmet, adamın istediğinin 4 katı ödedi. Ortaya çıkan canavar ise 8 metre uzunluğundaydı. 600 kiloluk taş gülleler fırlatıyordu. Ve onu cepheye taşımak için tam 60 öküz gerekti. 6 Nisan 1453. Surların önünde yaklaşık 80 bin asker saf tuttu. Karşılarında koca şehri savunacak yalnızca 7.000-8.000 asker vardı. Ama o surlar sıradan surlar değildi. 3 katlı Theodosius surları. 1000 yıldır karadan saldıran hiçbir orduya geçit vermemişti. 47 gün boyunca şehir, tarihin o güne dek gördüğü en ağır top ateşi altında kaldı. Şahi, günde yalnızca 7-8 kere ateş edebiliyordu. Ve her atıştan sonra namlusu çatlamasın diye sıcak zeytinyağıyla yıkanıyordu. Bu detayı çok az kitap yazar. Şehrin tek yumuşak karnı olan Haliç ise dev bir zincirle kilitliydi. Donanma giremiyordu. Ama 20 Nisan'da 4 Hristiyan gemisi yüzlerce Osmanlı gemisinin arasını yararak şehre ulaştı. Mehmet öfkeden atını denize sürdü. Amiral Baltaoğlu'nun rütbeleri o akşam söküldü. O gece Mehmet savaş tarihinin en çılgın kararlarından birini verdi. Gemiler denizden giremiyorsa karadan gidecekti. 21 Nisan'ı 22'sine bağlayan gece yağlanmış kazıklar üzerinde yaklaşık 70 gemi Galata sırtlarından aşırıldı. Bizanslılar sabah uyandığında Haliç'in ortasında demir atmış bir Osmanlı donanması gördüler. O meşhur zincir artık hiçbir şeyi koruyamıyordu. Yerin altında ise bambaşka bir savaş vardı. Sırp madenciler surların altında tüneller kazıyor. Kimine göre İskoç, kimine göre Alman olan mühendis Jonas Grant ise su dolu kovalarla titreşimleri dinleyip her tüneli tek tek bulup çökertiyordu. Bu yeraltı savaşını kitaplarda neredeyse hiç okumazsınız. Ve sonra işaretler başladı. 22 Mayıs gecesi ay tutuldu. Surlardaki askerler için bu kehanetin ilk adımıydı. 3 gün sonra şehrin en kutsal ikonası Oda Getria, ayin alayında taşıyıcıların elinden kayıp yere düştü. Hemen ardından şehri ani bir dolu fırtınası vurdu. Ertesi gece Ayasofya'nın kubbesinin tepesinde garip bir ışık görüldü. Venedikli gemi hekimi Niccolo Barbaro gördüklerini günlüğe tek tek not etti. Şehir artık sonunun geldiğine inanıyordu. İmparator Konstantin'e kaçması için gemi hazırlandı. Reddetti. Şehir ayakta olduğu sürece terk etmeyecekti. 28 Mayıs gecesi Osmanlı ordugahında binlerce ateş yandı. Dualar yükseldi. Surların içinde ise çanlar hiç susmadı. İki tarafta o gecenin son gece olduğunu biliyordu. 29 Mayıs, gece 1.30. Saldırı 3 dalga halinde başladı. Önce başıbozuklar, ardından Anadolu birlikleri. Her dalga savunmayı biraz daha eritti. Şafak sökerken savunmanın kalbi olan Cenevizli komutan Giustiniani ağır yaralandı. Surlardan taşındığını gören askerlerin direnci o anda kırıldı. Tam o sırada surun küçük bir kapısı Kerkoporta açık kalmıştı. İçeri sızan Yeniçeriler burçlara tırmandı. Geleneksel kayıtlara göre sancağı burça diken dev cüsseli asker Ulubatlı Hasan'dı. Sancağın yanında yığıldığında ise vücudunda onlarca ok vardı. Son Roma İmparatoru üzerindeki tüm imparatorluk alametlerini söküp attı ve askerlerin arasına daldı. Cesedi hiçbir zaman kesin olarak bulunamadı. Öğleden sonra 21 yaşındaki Mehmet şehre girdi. Atını doğruca Ayasofya'ya sürdü ve binaya dokunulmamasını emretti. 53 günde 1123 yıllık bir başkent el değiştirdi ve genç padişah artık tek bir isimle anılacaktı. Fatih. Bu kanalda tarihin kitaplarda anlatılmayan yüzünü anlatıyoruz. Abone ol. Sıradaki video, fethin ertesi sabah şehirde neler yaşandı?